Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün meslektaşım Şükrü Kamber'le birlikte Avrupa'yı Almanya başta olmak üzere nasıl bir tablonun beklediğini konuşacağız. Bildiğiniz üzere Almanya'da hükümet dağıldı. Almanya çok hızlı bir şekilde erken seçime gidiyor. Bu noktaya nasıl gelindi? Bundan sonra Almanya'da yaşayanları neler bekliyor? Şükrü abi, Almanya'da neler oluyor öncelikle ve sen nasıl bir tablo bekliyorsun? Şimdi biz geçen haftalarda konuşmalarımızda Amerika'da Trump'ın seçilmesi üzerine nasıl etkiler olacağı üzerine epey durmuştuk. Belki bazılarına şey gelmiş olabilir, bizim söylediğimiz o günkü sözlerimiz ikna edici gelmemiş olabilir ama daha Trump'ın seçildiği gün Almanya'da resmen koalisyon hükümeti dağıldı. Dağılma olayı biliyorsunuz, Maliye Bakanı istifa etti. Daha doğrusu Schulz tarafından görevden alındı. Sebebi şu. İşte yine biz çok üzerine durduk. Ukrayna Savaşı'nın Almanya'ya ve Avrupa'ya etkiler üzerinde. İşte aslında Ukrayna Savaşı'nın etkisi bu. Trump etkisi de var. Ukrayna Savaşı'ndaki bütçe açıkları yüzünden Schulz bütçeyi denkleştirebilmek için iklim krizi için diye adlandırılan bence tamamen yapay bir konuya ayrılmış olan bütçeyi iptal edip bunu genel bütçeye aktarmak istedi. Fakat Yeşiller Partisi gibi tamamen yeşil olan ve hiçbir anlamı olmayan bir parti bana göre. Yıllarca ne yazık ki gurbetçileri de, vatandaşlarımızı da gurbetçi kelimesini geri alıyorum. Avrupa'da yaşayanlar, Almanya'da yaşayanlar da kandırırlar sanki onların haklarını koruyormuş gibi. Yeşiller Partisi'nin varlık sebebi olduğu için de muhtemelen orada çok büyük bir kriz çıktı. Zaten söyleniyor anlaşamadık diye istifa etti. Yetmedi biliyorsun. Şu anda fiilen gene Yeşillerden olan Ekonomi Bakanı da mutfaktan videosuyla Başbakan'la talip olduğunu açıkladı. Peki ne oldu da birdenbire bunlar yaşandı? Ben buna biraz tabii Almanya'nın birikmiş sorunlarının siyasete tıkanmışlığının patlaması ama bu patlamaya sebep olan şey de Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın seçilmesi. Trump'ın ekonomik sebepleri bir kenara bırakıyorum. Bu dünyanın her yerinde bir problem ama Trump'ın en büyük seçilmeleri sebeplerinden bir tanesi dünyaya pompalanan, aileyi yok aileyi yok etmeye amaçlayan, kadın ve erkekten oluşan cinsiyetleri yok edip ara cinsiyetleri öne çıkartan hakim egemen dil, dünya kurumları vasıtasıyla hakim egemen toplumlara anlatılmaya çalışan hakim egemen dile açıktan karşı çıkması. Trump'ın seçim kampanyasının ana gövdesi ekonomiyle birlikte ikinci ana gövdesi de aileyi korumak üzerine. Ki Elon Musk'ın burada ne kadar aktif bir rol oynadığını, kendi çocuğunun trans değişiminin darbesini en çok yaşayan bir baba olarak bu konu ne kadar aktif olduğunu altını çiziyorum. Dolayısıyla aileyi önceleyen büyük bir kampanya yaptığı için herkesin beklentisinin üzerinde bir başarı kazandı Trump. Bunun Avrupa yansıması da Avrupa'daki liderlerin çok büyük bir çoğunluğu ne yazık ki Trump'ın karşısında durduğu cephenin insanları. Yani aileyi daha az önemseyen, kadın ve erkek cinsiyetini biraz daha önemini azaltıp ara cinsiyetlerin önemini azaltan hakim egemen anlayışın Avrupa'daki yansımaları şu an liderlerin büyük bir çoğunluğu ve bunları çok büyük bir bana göre bunlar artık dönemi yavaş yavaş kapanıyor. Kim ki bundan sonra aileyi öncelerse, kim ki kendi inandığı değerler her neyse o değerleri öncelerse bunlar Avrupa'da öne çıkacak. Zaten ayak sesleri duyuluyor. Bunlar da ayrıyeten bizi rahatsız eden faşist, ırkçı, özellikle Müslümanlara yönelik bir takım aşırı sözlemleri var mı? Var. Bunları onaylamıyoruz ama bizim buradaki analiz olarak yapmamız gereken Avrupa'nın gidişatı, Almanya'nın gidişatına bir analiz yapabilmek. Bundan sonra Trump'ın seçilmesinin sadece gündelik siyasi ve ekonomik sonuçlarından ziyade Avrupa'daki iktidarların değişiminde de Amerikan toplumunun verdiği ailesiz toplum düzenine baş kaldığını bir benzerinin de Avrupa'da olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonra herkes hesabını buna göre yapmalı. Kimse bundan sonra aileyi önceleyen Tayyip Erdoğan gibi, Çin Devlet Başkanı gibi, Putin gibi dünya liderlerinin faşist, diktatör diye niteleyen hakim yapının artık toplumlarda bir karşılığının giderek azaldığını, toplumların buna bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Türkiye, Avrupa'da da bundan sonra aileyi önceleyen başkalarının ırkçı faşist dedik ki o yönleri de var. Onlar ayrıca hani konuşulması gerekiyor ama bu partilerin yükselişe geçeceğini önümüzdeki seçimlerde, Avrupa'da yapılacak seçimlerde hep beraber göreceğiz. Bu yüzden herkes hesabını buna göre yapmalı. Evet, şöyle bir tablo var. Evet, hep anlatıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in güdümünde olan bir Almanya var. Dış politikasında kesinlikle ve kesinlikle Almanya bağımsız değil. Artık Alman halkı bunu görüyor. Scholz'un
Başbakan Scholz'un başarısız olmasının temel nedeni de ekonomi arkadaşlar. Senden benden toplamış olduğu bu vergileri İsrail'e aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin emriyle Ukrayna'ya aktardı. Nitekim şu anda öyle bir tablo oluştu ki artık bu durum sürdürülebilir bir durum değil. Almanya Başbakanı Olaf Scholz geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gitmişti. Perde arkasında konuşulan en önemli konulardan bir tanesi Almanya ile Rusya ilişkileri. Almanya Rusya ile barışmak istiyor. Enerjiyi tekrardan Rusya'dan almak istiyor. Çünkü şu anda Almanya'nın kullanmış olduğu enerji taşıma suyu. Gemilerle işte doğalgaz getiriliyor, petrol getiriliyor vesaire. Hal böyle olunca Almanya Başbakanı Olaf Scholz hatayı anladı ama geç anladı. Bundan sonra yarın öbürsü gün Putin'le bir telefon görüşmesi yapacaklar mı? Evet yapacaklar, ardından da bir araya gelecekler. Bu görünüyor. Ancak Scholz bu arada koltuğunu kaybedecek. Merkel döneminde devam eden hatalar, özellikle pandemi, ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber büyük ekonomik krizin içerisine girdi Almanya. Biz bunları anlattığımızda bazı izleyicilerimiz şu yorumu yapıyor. Şükrü abi diyor ki Almanya büyük devlet, batmaz falan. Arkadaşlar biz batıyor derken yok oluyor anlamında söylemiyoruz. Ancak siz bugün doğalgaz faturasına daha yüksek para ödüyorsanız, almış olduğunuz benzine daha yüksek para ödüyorsanız, al sana işte cebinde, cüzdanındaki yangın. Yani batmaktan kastımız Almanya devleti yok oluyor demiyoruz ki. Dünyanın en büyük 3. ülkesi olan, ekonomik de gücü çok büyük olan bu ülkede bugün emekliler geçinemiyorsa, işçiler 1600-1700 euro alıyorsa ya da bunu da geçtik, en temel insani hak olan barınma ihtiyacını, ev ihtiyacını karşılayamıyorsa, bankalara gidip insanlar elini verip kolunu kaptırıyorsa, siz Almanya'da her şeyin iyi gittiğini söyleyebilir misiniz? Hayır, bana göre batıyor, su alıyor. Hep anlatıyoruz bunları. Orta kesim, emekli, işçi, insanca yaşayabileceği, sosyalin kapısından kurtulabileceği bir maaş alırsa, o zaman o kişi ya da bunları vaat eden siyasi partinin iktidara geleceğine inanıyorum. Almanya bürokrasinin çok üst düzeyde olduğu bir ülke. Kolay bir şekilde karar alınır mı? Hayır, alınmaz. Basit bir örnek verip sözü sana vereceğim abi. Almanya'nın şu an yurt dışından 2 milyon işçiye ihtiyacı var. Ama bürokrasisi buna izin vermiyor. İşverenler isyan ediyor. Örneğin Türkiye'den işçi alacaklar. 50 bin tane prosedürü yerine getirmek zorundasın. Ona rağmen yok diyor, alamaz vesaire. Yani bürokrasi buna ya da Alman derin devleti buna izin vermiyor. Bunları kolaylaştıracak, vatandaşın cüzdanındaki yangını söndürecek olan artı aile kavramını bu vaatlerde bulunanlar bence iktidara gelecektir. Şimdi siyasilerle toplumların hedefleri arasındaki çelişkiler artık günümüzde çok fazla ortaya çıkmaya başladı. Pandemi sürecinin de bence bunda çok büyük etkisi var. Pandemi sürecinde önümüze konulan her neyse tam tersi oldu. Şimdi de özellikle bu hakim uluslararası güçler tarafından insanların önüne önceden ambalajları konan siyasi liderler devri yavaş yavaş kapanıyor. Şu anda mevcut siyasi atmosferde alternatifleri çok mu iyi? Onlar da çok iyi değil. Yani bir şeyi çok fazla söyleyen, günümüzde artık şunu anladık ki, bir şeyi birisi fazla söylüyorsa aslında tam tersindedir. Yani Almanya'da Yeşiller Partisi var. Sorsanız özgürlükçü. Sorsanız insan haklarına son derece duyarlı, çevreye, her şeye duyarlı. Ama Türkiye'deki PKK'yı destekliyor adamlar. Yani PKK'yı özgürlük savaşı gibi görüyor. Bizim burada askerimiz ve vatandaşımız şehit olurken onlarla ilgili tek kelime etmeyip PKK'ya övgüler duyuyor. İşte o yüzden yıllarca da üzüldüğümüz şey şu. Biz bunları gerçekten, bizim insanımız bunları gerçek zannedip Yeşilleri ciddi anlamda Almanya'da var olmalarını sağladı. Artık Almanya'da yaşayan Türklerden ve bütün Müslümanlardan ve bütün insanlardan böyle sözüyle özü birbirini tutmayan sahte yapılardan uzak durmalarını temenni ediyoruz. Ben siyasi seçimlerde bu siyasi yapıların, yani küresel sistem tarafından pazarlanmış, ambalajlanmış Almanya'daki gibi, Fransa'daki Macron gibi adamların yavaş yavaş koltuklarını kaybedeceğini, yerlerine birileri tarafından faşist, ki o taraflarda var, diktatör ya da ırkçı denilen partilerin ve liderlerin geleceğini düşünüyorum. Bunun artıları ve eksileri var. Buna göre de herkes kendi gündelik yaşamını ve bulunduğu ülkedeki pozisyonunu bir gözden geçirmelerini, değerlendirmelerini, analiz etmelerinde yarar var diye düşünüyorum. Evet, şöyle bir durum var. Almanya'da yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız var. Artık Almanya erken seçime gidiyor.
derneklerimiz var. Yüzlerce derneğimiz var. Siyasette eğer güçlü olamazsak bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın hakkını savunanların sayısı az olacaktır. İsmi Türk diye aslında Türkiye düşmanı olan pek çok insan var. Hepiniz biliyorsunuz. Adı Türk diye pek çok bugüne kadar vatandaşımız bu kişilere oy verdiniz. Hükümette bakanlık yapan da var şu anda. İsmini biliyorsunuz. Kıymetli izleyicilerimiz, gerçekten Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın faydasına çalışacak olan kişilerin seçilmesi gerekiyor. Tüm derneklerimizin bir şekilde aynı masada bir araya gelmesi gerekiyor. Ayrı gayrı zamanı değil şu anda. Şu anda birlik olma zamanı. Öyle olaylar var ki abi. O diyor bilmem necinin camisi, öbürü bilmem nesinin camisi. O onun camisine gitmiyor. Yani inanç boyutunda bile ayrılığa düşmüşüz. Zaten Almanya devletinin istediği bu. Böl, parçala, yönet. Biz bu oyuna gelmememiz gerekiyor. O nedenle seçime giden Almanya'da bizim vatandaşlarımız içerisinde daha çok kişiyi, gerçekten bu millete faydalı olacak kişileri seçmemiz lazım. Ben o bu falan demiyorum. Yani federal meclise terör örgütü PKK'lıları göndermeyin demek istiyorum. Türkiye düşmanlarını, Türk düşmanlarını göndermeyin demek istiyorum. Artık belli, seçime gidileceği için bu da çok çok önemli. Şükrü abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, sizler de görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Sizlerden bir ricamız var. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen videonun altında bulunan abone ol tuşuna basın ve ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olun. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.